Dostlar herkese tekrar selamlar. Bundan önce biliyorsunuz bir ikinci el karavan alırken dikkat edilecek hususlar diye bir video çekmiştik. O videodan sonra hem Instagram'dan hem YouTube üzerinden birçok soru geldi. Soruların temeli şuydu. İkinci el karavan almayı anladık. Bununla ilgili fikrimiz var. Tamam, teşekkürler ama biz hiç almadık daha karavan. Karavanla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ve biz sıfır bir karavan alacağız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize anlatır mısın gibisinden. Ya da ben sıfır karavan alacağım. Ne önerirsin gibisinden çok fazla soru geliyor. Bu kadar soru gelince de biraz ben de sahibinden.com'u taradım. Ve baktım ki gerçekten hani herkes çok haklı. Biz karavanı alırken ortalık bu kadar karışık değilmiş. Bu kadar çok karmaşık bilgi, bu kadar çok fazla çeşitli karavan yokmuş piyasada. O yüzden biz de oturup düşününce bu videoyu size çekmeye karar verdik. Size güzel bir rehber olarak hazırlamaya çalışacağım bunu. Videonun sonuna kadar mümkünse izleyin. Ve bir fikriniz, bir yorumunuz varsa lütfen yorum olarak belirtin ki yeniden onu video haline getirebiliriz ya da videodaki yorumları okuyan arkadaşlar ekstradan bilgilere erişebilir. Çünkü benim bütün her şeyi bilme ya da şu anda videoda anlatabilme gibi bir imkanım yok. O zaman hazırsanız başlayalım. Biz sıfır bir karavan alacağız. Neye dikkat etmeliyiz ya da ne önerirsiniz başlıklarını düşündüğüm zaman yani burada bizim için en çok önemli olan konulardan bir tanesi başlık olarak baktığımız zaman tabii ki sizin bütçeniz. Benim de gönlüm ister ki gidin Adria'nın en güzel modelini alın, işte Weinsberg alın, Knaus alın ama her zaman bütçelerimiz o noktalara erişmeyebilir. Tabii ki onluk karavanları da aldığımız zaman dikkat edeceğimiz bazı hususlar olabilir ama ben genel hatlarıyla toplamaya çalışacağım ve hani biraz daha yeni başlayan arkadaşların dikkat edeceği şeylere bakacağız. O yüzden birinci başlığımız tekrar dediğim gibi bütçe meselesi. Yani burada sizi en büyük etkileyen faktörler bütçeler. Tabii bütçe çok önemli bir faktör ama yani bugün şu an 30 Ağustos 2023 tarihindeyiz ve maalesef ki 100 bin liraya bu tarihin fiyatlarıyla söyleyeyim 100 bin lira bir çekme karavan alamazsınız arkadaşlar. Bu yani çok açık ve net söyleyeyim. Bu size başınıza illa sıkıntı oluşturacaktır. Çünkü karavanda kullanılan tüm ekipmanlar uygun olanları kullanıldığı zaman maliyetleri çok yüksek şeyler. O yüzden hani bütçenizi yani eğer ki kısıtlı bir bütçeniz varsa tavsiyem biraz daha hayalinizi ertelemeniz, biraz daha beklemeniz ya da belki bir finansman kullanmanız üzerine kurulu olacaktır. Şasiden bahsederken bu arada şöyle de bir konu var. Arkadaşlar son zamanlarda maliyeti düşürmek için şunu gördüm ben. Frensiz karavan diye bir şey var piyasada. Frensiz karavan diye bir şey olmaz. Yani size şu savunmayı verebilir. Bizim karavanımız hafif, bizim karavanımız hafif. Arkadaşlar frensiz karavan diye hiçbir şey olamaz. Size çok net bir örnek vereyim. Bizim arabamızın karavan çeki kapasitesi 1400 kilogram. Frensiz karavan çekme kapasitesi 500 kilogram. Zaten aracım yasal olarak buna izin vermiyor. Hani araç firması yani Subaru firması bu olmaz, bunun üzerindeki olmaz diyorsa emin olun olmaz yani o. Yani frensiz karavan olmaz, o konuyu kesinlikle unutun. Bir karavanda fren yoksa arkadaşlar hoşça kalın deyin. Bir sene daha gerekirse bekleyin. Çadırla kamp yapın ama o karavanı almayın. Siz bu videoyu izlediğiniz için belki bunun farkında olacaksınız ama izlemeyen insanlar ya da bunu bilmeyen insanlar alacaklar ve yokuş aşağı inerken fren yaptıkları zaman karavanları makaslama yapacaklar. Yani neler başına gelebilecek, Allah korusun neler gelebileceğini düşünmek bile istemiyorum. Çok sıkıntılı şeyler. Eğer ki böyle bir imkan, bütçeniz biraz daha iyi ise hani belli bir bedellere çıkabilirsek nelere dikkat edeceğimizde de başlayabiliriz. Şimdi birinci bakacağımız şey tabii ki güvenlik konuları. Her zaman bütün videolarda anlattığım gibi birinci konumuz bizim güvenlik. Yani her şeyden önemlisi güvenlik konumuz. O yüzden şasiden dış kasaya ve sonrasında içerideki ekipmanlara doğru hareket edeceğiz. Şase. Burada bir sürü şey var. Önemli olan konu tabii ki bizim burada 3 tane 4 tane çok büyük dünya çapındaki markamız var. Birisi Alco, birisi Knaut, Würshof var. Bunlar yüzlerce yıldır belki bu altyapıları üreten firmalar. Tabii ki bunların şaselerinin kullanılması, dingillerinin kullanılması bizim için bir avantajdır. Ama ben sahibinden.com'a şimdi biraz göz gezdirdim bu videoyu çekmeden önce. Şöyle bazı şeyler var. Bizde Alco altyapı var. Detaylara bakıyorum. 750 kiloluk
frenli dingilimiz var diyorlar. Şimdi bu torsiyonlu frenli dingil 750 kiloluk deniliyor ama karavanın ağırlığına baktığım zaman da kendi iddiaları 740 kilo ya da 700 kilo. Şimdi biz bunun üzerine bir tente koyduğumuz zaman, üzerine birkaç ekipman koyduğumuz zaman zaten karavanın ağırlığı neredeyse 800 kilolara geliyor. Otomatik olarak dingilin kapasitesinin üstüne çıkmış oluyor. Şimdi size belki bazı satıcılar şunu diyebilir. Bir şey olmaz, bir şey olmaz diyebilir ama olur arkadaşlar. Ben bulabilirsem birkaç arkadaşımızın başına gelen bazı konular vardı. Onların bir fotoğraflarını eklemeye çalışacağım buraya. Dingiller düz, biraz esnek payları olan ürünlerdir. Ama bazı arkadaşların dingillerinde lastik tarafından, örnek veriyorum, sağ tarafta genelde oluyor, açılma oluyor. Ve otomatik olarak sizin dinginiz kullanılmaz hale geliyor. Bunun sebebi de üreticinin maliyetten kaçmak için düşük ağırlıklı bir dingil kullanması ve bunun sonucunda üzerindeki binen ağırlık ya da yol şartlarından dolayı esneyip kullanılmaz hale gelmesiyle alakalı. O yüzden buna çok dikkat edin. İkinci konu altyapı olarak şasi. Şimdi birincisi, karavan alırken otomatik olarak yani bu durumda altına bakmanız gerekiyor. Eğilip altına bakacaksınız arkadaşlar. Şasi kaynakla tutturulmaz birbirlerine. Her kaynak değil. Tabii ki doğru kaynak yöntemleri var ama çok zor kaynaklar ve çok maliyetli kaynaklar bunlar. Onları kullanılması çok imkansıza yakın. O yüzden siz aşağıya eğileceksiniz. Vidayla mı tutturulmuş karavan parçaları? Garvelisi kaplı mı? Yanlış bir şey var mı gibisinden bir kontrol edeceksiniz. Pardon. Gülez ne oldu? Ne? Videoyu çok saçma kestim az önce. Kusura bakmayın çünkü az önce karavanımıza çarptı iki hanımefendi. Arabayı park ederken bizim kapline çarptılar. Ufak bir çarpma, bizde de onlarda da bir şey yok. Onda müdahale edip geldim hemen. Nerede kalmıştım? Tekrar topluyorum. Şasiyi komple kontrol etmeniz gerekiyor. Olağan dışı yanlış bir kaynak. Ben onlarla ilgili bazı örnekleri, fotoğraflarını bulup koymaya çalışacağım gerçekten size. Gerçekten çok çirkin, çok yanlış görüntüler gördük. Hani bazı üreticiler bunu göz ardı edip umursamayabilir ama çoluğunuzla çocuğunuzla yolculuk yapıyorsunuz. Bu en önemli konu. O yüzden buna lütfen dikkat edelim. Şasi birinci önceliğimiz. İkinci konu tabii ki total ağırlık konusunun az önceki konuyla da aslında 3 aşağı 5 yukarı eşdeğer bir konu. Total ağırlık konusu bizim için çok önemli bir konu. Şu anda Türkiye'de, yani bu az önce belirttiğim gibi 30 Ağustos 2023 tarihi itibariyle şu anda bizde yollarda bir karavan ağırlık kontrolü yapılmamakta. Ama karavan ağırlık kontrolü yapılmaya başlandığı gün, ki eminim yakın zamanda başlayacak. Belki siz bu videoyu izlediğiniz zaman başlamış bile olacak. Yapıldığı zaman 700 kilo ağırlıkla satılan, üzerinde güneş paneli olmayaraktan satılan ya da işte 740 kilo ile satıyoruz biz, aman onunla bir şey olmaz denilen karavanın sahiplerinin hepsi çok ciddi cezalar yiyecek. Burada üreticiler büyük bir ihtimal kendilerini sıyıracaklar. Biz boş ağırlıklı olarak sattık, kendileri koydu falan diyecekler. Belki de onlar da ciddi yaptırımlara uğrayacaklar ama siz buna dikkat edin. Evet, belki altyapısal olarak hiçbir sorun yaşamayabilirsiniz ama bu ağırlık konusu başınızı ağrıtabilir. Ve biz kendi arkadaşlarımızla konuştuğumuz zaman böyle bir kontrol Türkiye'de de başladığı zaman, Avrupa'da olduğu gibi gerçekten Türkiye ciddi bir karavan çöplüğü haline gelecek. Ya bu çöplükteki karavanlardan bir tanesi sizinkisi de olmasın. Çünkü bugün bir karavan almanın maliyetleri her şeyle birleştirdiğimiz zaman çok yüksek maliyetler ve siz bu maliyetlere katlandıktan sonra kalkıp 3 gün sonra başınıza yasal bir sorun gelmesini açıkçası ben istemiyorum. Siz de isteyeceğinizi zannetmiyorum. O yüzden bu ağırlık konusuna bakalım arkadaşlar. Yani 700 kiloluk bir karavan, üzerine ekipman koyduğunuz zaman her türlü 750 kilonun üzerine gelecektir. O yüzden mümkünse bazı markalar var. Bizim de kullandığımız eskiden kullandığımız markalar var. İzleyenler biliyordur. Şimdi isim geçirmiyorum. Onlara yönelebilirsiniz. Onların karavanların ağırlıkları düşük çünkü onları biliyoruz. Yani emin olduğunuz karavan ağırlıklarına emin olduğunuz karavanlara yüklenin. Diğer konulardan bir tanesi de tabii ki ağırlıkla eşdeğer bir konu. Karavanda kullanılan mobilya malzemesi. Şimdi maliyetten kaçınmak için, belli maliyetini altta tutabilmek için karavan üreticileri Suntalem, işte MDF vesaire gibi karavanda mobilya malzemeleri kullanıyorlar. Arkadaşlar olmaz. Neden olmaz? Birincisi sıvı dayanımı. İkincisi
esneklik. Bizim karavanlarımız hareket ederken sürekli aslında içinde burkulmalar yaşıyor. Burkulmaya dayanacak bir malzeme olması gerekiyor ve ağırlık. Şimdi bunların totaline verdiğiniz zaman seçeneklerimiz birkaç malzemeye geliyor. Yani Kavak Kontra'nın bu kadar klasik olması karavan camiasında bir sebebi var. Çünkü bu sebep hem esneklik, hem dayanıklılık, hem suya dayanıklılık, hem hafiflikten kaynaklanıyor. O yüzden siz bir MDF, evde kullandığınız mobilya malzemeleri karavanda maalesef kullanamazsınız. Evet, belki baktığınız zaman daha dayanıklıymış gibi gözükebiliyor ama unutmayın, bizim karavanımız ev şartlarında çalışmıyor. Bunlar da şu elektrik tesisatı ve su tesisatı. Şöyle ki yani su tesisatı ile ilgili T'ler böyle çok uygun olmayan parçalar kullanıyor ki bizim de başımıza geldi bu. Ve bu düzenli olarak karavanda su sızıntısı haline getiriyor. Evet, kullanılan malzeme suya dayanıklıydı ama sürekli bir su temizliği vesaire falan canınızı sıkan konular. Yani düzgün karavanda tesisatlar bir yerden sonra bypass ya da T atılarak çoğaltılmaz. Her bir hat için tek tek çekilir. Bu su tesisatı için de elektrik tesisatı için de geçerlidir. Yani suyu bir yere alıp oradan güvensiz bir T ile diğer yerleri dağıtmış olabilir firma ama bu sızdırma riskini, yani suyun kaçak riskini arttıracaktır. Belki firma bu arada çok iyi su tesisatı kullanmıştır, iyi malzemeler kullanmıştır, bunu sağlam yapmış olabilir. Ama elektrik tesisatında ve özellikle de 12 volt kullanılan elektrik tesisatında bypass ve T atılmaz arkadaşlar. Çoğaltma yapılmaz. Her hat için yeni bir kablo çekilmesi gerekiyor. Çünkü 12 volt yüksek amper, düşük voltajla çalışan bir hattır. Amper ne kadar yükselirse hat o kadar ısınır. Siz hattı T çekerseniz o hatta aynı anda çalıştırdığınız iki ürün o hattın ilk başlangıç noktasını ve bypass T noktasını, özür dilerim, ısıtacaktır. Ve bu ısı o kadar da düşük bir ısı olmayacağı için yangın riskinizi arttıracaktır. Ben bir karavan üreticisiyle konuşmuştum. Motokaravan üreticisi, iyi firmalardan bir tanesi. Bana şunu söyledi. Ben karavanımı yaparken 120 metre elektrik kablosu döşüyorum demişti. Bakın arkadaşlar, 15 metreküp bir Fiat Ducato ya da PSA grubundaki bir aracı 120 metre kablo döşemekten bahsediyorum. Bu elektrik tesisatı bu kadar önemli bir konu. Buna dikkat edin lütfen. Diğer konuya geldiğimiz zaman enerji sistemleri diyebilirim buraya. Tabii ki bizim bir güneş paneli sistemimiz, akümüz vesairemiz olması gerekiyor. Dışarıda yaşama alanları ile ilgili. Burada mesela şöyle şeyler görüyoruz. 400 watt güneş paneli, 200'lük işte 2 tane 400'lük akümüz var vesaire falan gibisinden şeyler geliyor. Arkadaşlar, düzgün bir karavan, inanın, tek yüzlük akü ve bir tane 185'lik panelle sizi ortalama güneşli bir günde sınırsız bir enerji sağlayabilmeli. Eğer sağlayamıyorsa elektrik sisteminde büyük bir hata vardır. Şu an kullandığımız karavanda evet buzdolabı LPG'li çalışıyor olabilir ama bizim üzerinde 185 bir tane akümüz ve 95 amperlik bir tane akümüz var. Ve biz dışarıdan hiç elektrik almıyoruz ve şu anda güneş panelleri inanılmaz kötü. Yani %20, %30 kapasiteyle falan çalışabiliyor. Bundan önce kullandığımız karavanda 2 tane 205'lik panel ve bir tane 100'lük akü vardı. Biz bununla, bu karavanla kış döneminde 3 gün elektrik ihtiyacı olmadan kullandık. Yaz döneminde hiç elektrik almadan kullanabildik. Yani eğer ki sizin aldığınız karavanın yorumlarında aküyü 4 taneyi çıkartın, 3 tane çıkartın vesaire gibi konulardan bahsediliyorsa bilin ki o sistemde bir yanlışlık var. Buradaki en önemli konu da karavanı siz 220 ile çalıştırıyorsanız karavanın elektriği size yetmez. Çünkü güneş panelinizden akülerinize elektrik geldi. Siz invertörle onu çevirdiniz. Ortalama bir invertör %10'luk bir kayıp oluşturur. %10'unuzu zaten kaybettiniz 220 ile çalıştırırken. Bazı ekipmanlarınız sizin otomatik olarak 12 voltla çalışıyor. Bu nedir mesela? Webasto'nuz. Bu nedir? Hidrafor'unuz. Hidrafor bu arada çok gözden kaçar ama çok fazla elektrik tüketen ürünlerden bir tanesidir. Siz tekrar bunu 12 volta çevirdiğiniz zaman bir %10'da oradan kayıp oluşturmaya başladığınız zaman sizin 100 amperlik akünüz otomatik olarak 82 amperlik gibi bir verimle çalışmış olacak. Otomatik olarak zaten sizin elektriğinizde siz kayıpla başlamış olacaksınız. O yüzden karavanın
mümkün olan her şeyin 12 voltla çalıştığına emin olun. Buzdolabı da, hidraforda, elektriklerde emin olun 12 voltla çalıştığı zaman daha verimli olacaktır. Belki buzdolabında şöyle bir matematik vardı, 220 volt ve invertörle çalıştırma aslında o kadar verimsiz değildir diye, ama siz bu sistemde çalıştırdığınız zaman hattaki kayıplar çok artacaktır. Hattaki kayıplar arttığı için aslında siz akünüz düzgün çalışmayacaktır. Buna da dikkat etmeye çalışın. Tabii ki 12 voltluk buzdolabının maliyetini ya da üçlü sistemlik buzdolabının maliyetlerini farkındayım. Ucuz değiller. Ama en azından buzdolabı haricindeki diğer sistemin 12 voltlu çalıştığına lütfen emin olmaya çalışın. Ve gelelim yalıtım konusuna. Yani arkadaşlar yalıtım çok önemli. Yazın da çok önemli, kışın da çok önemli. Neden önemli? Yazın ben şu an dışarısı yaklaşık 35-36 derece gibi bir sıcaklıktayız. Biz Bozcaada'dayız şu anda. Ve ben şu an karavan içinde rahat bir şekilde 2 tane camım açık olduğu için oturabiliyorum. Bunun sebebi camlarımın açık olmasından değil. Bunun asıl sebebi benim karavanımın içinin ısınmamasıyla alakalı. Bu ısınmama kış döneminde de benim karavanın içinin soğumayacağı anlamına gelecek. Bizim daha önceden kullandığımız markalardan bir tanesinde, yani yalıtım denen malzeme bir yalıtım malzemesiydi. Kırılmış köpüklerle dolguydu. Ve yani gerçekten hissedilir derecede ısı kayıpları yaşıyordunuz. Bu ısı kaybı demek sizin karavanınız içinde konforunuzu engelleyecek. Kışın Webasto'nuzun daha fazla çalışmasına sebep verecek. Webasto'nun daha fazla çalışması hem elektriğinizi kullanımını artacak, hem mazot harcatacak size, hem de çok ciddi bir uğultuyla yaşayacaksınız karavanın içinde. Yani bu hoş bir şey değil. Bu karavanın maliyetini arttıran, karavanın ağırlığını arttıran şeylerden bir tanesi. Bir karavan, aynı görünen iki karavan, biri 100 bin lira, biri 150 bin liraysa onun yalıtımı daha iyi olduğu için bu fiyat artmış olabilir. Yalıtım çünkü ucuz bir şey ve hafif bir şey değil. Ama çok önemli bir şey. Yani sizin konforunuzla için ilgili çok çok önemli bir şey. O yüzden hani yalıtımına bakın. Mümkün mertebe firmadan şunu rica edin. Yapabilirler. Yapmama imkanı yok. Karavandan bir kesit gösterin bize deyin. Çünkü bu karavanın dış duş açarken, su hattını açarken vesaire açarken oradan kesitler alıyorlar. Kesit almak zorundalar. Eğer size bunu göstermiyorlarsa bilin ki karavanın yalıtımı ile ilgili sıkıntısı vardır. Biz karavan bakmaya gittiğimiz zaman, özellikle bu Avrupa karavan distribütörlerine gittiğimiz zaman bize şöyle örnekler geliyor. Bak bu karavanın yalıtım bu, bu karavanın yalıtım bu, bak bunun yoğunluğu bu, bunun yoğunluğu bu şeklinde bir sürü farklı seçeneği onlar bizden önce, sormadan önce gösterdiler. Bu da yani malın arkasında durma, mala güvenme ile alakalı bir konu. Diğer konuya gelirsek de tabii ki konforla ilgili öğelerimiz. Nedir bunlar? Cam sayısı, camlar, perdeler vesaire gibi konular. Arkadaşlar şimdi baktığınız zaman son dönemde şunu göreceksiniz. Karavan camı, pistonlu karavan camı denen bir cam var. Bu pistonlu karavan camı daha önceki videolarda da gösterdim. Tek cam, normal standart araç camı. Pistonlu bir şekilde yukarı çıkıyor. Zaten sürgülü camı olan bir karavanı almayın. Çünkü inanılmaz bir ısı kaybınız olacak. Camınızın %50'sini kullanabileceksiniz, açılmasını. Yani ondan zaten komple kaçın. Pistonlu karavan camı. Şimdi onu atladım. Pistonluyu anlatıyorum. Pistonlu karavan camı o diye adlandırdıkları şey dediğim gibi bir araç camı. Az önce de bahsettiğim bir konu vardı. Bizim karavanımız hareket halindeyken sürekli bir esnek ve sürekli bir hareket halindedir. Yani karavan içinde bir görsel görürseniz düz olmadığını, sürekli sağa sola, öne arkaya, hatta çapraz hareketler yaptığını göreceksiniz. Bu hareketlerden dolayı camlara, rigid yapıda olduğu için normal camlar, baskıdan dolayı patlama olur. Ve insanlar da bunu son zamanlarda çok fazla görmeye başladık. Yani bizim karavanımızın camı yoldayken patladı. Kamptayken camı açmaya çalıştık, camımız patladı gibi sorunlar var. Bunlar riskli şeyler arkadaşlar. O yüzden mümkünse şu cam, şöyle göstermeye çalışayım. Bakın. Hop. Bu cam polikarbon çift katlı bir cam. İnanılmaz hafif bir malzeme bu arada normal cama göre. Çift katlı, yalıtımı çok çok iyi ve esnekliğe mukavemeti olan bir cam. Ve konforlu. Evet, maliyeti çok yüksek. Şuradan perdemi bir indireyim. Maliyeti yüksek bir ürün ama sizin hem güvenliğiniz hem de konforunuz için önemli bir ürün açıkçası. Yani evet, pistonlu cam alabilirsiniz. Bu maliyeti ciddi düşürüyor ama en azından
Pistonların bir gücüne bakın. Pistonları çok fazla zorlayarak açıp kapatıyorsanız patlama ihtimali vardır. Yani bütçeniz dahilindeyse pistonlu camı bu camlarla değiştirmeyi talep edin karavan firmasına. Size gerek yok falan diyebilirler ama yani bazı karavan firması siz ne talepte bulunursanız gerek yok diyecektir bu arada arkadaşlar. İnanmayın onlara. Yalıtım konusunu anlattık. Başka mobilyalardan bahsettik ve şimdi şöyle konuyu toplayalım. Diğer olarak sizin iki karavanı bilmediğinizi varsayın. İki karavan arasındaki bazı farklar var. Bazı farklar olacaktır. Maliyeti çok arttıran ve saçma sapan şeyler. Şimdi bazen bir Facebook grubunda, bir işte Instagram'daki satış grubunda görürsünüz. Birisi bir Avrupa karavanını atar ve şey derler altına. O paraya karavan mı alınır? O parala bu karavanlar bundan geçen sene 100 bin liraydı falan filan gibisinden bilmeyen insanların yaptığı yorumlar vardır. Arkadaşlar karavanın maliyetini arttıran şeyler nelerdir? Onları ben size anlatayım. Bu da size bir karavanın pahalı bir karavanın ucuz karavan arasındaki farklarını anlamanızı sağlayacak bir şeyler oluştursun. Birincisi, bizim kullandığımız karavan Avrupa bir karavan. O2 belgeli 800 kilo 900 kilo civarında bir ağırlığı var şu anda. Yani şu anda bu karavan O2 belgeli karavan piyasadaki yerli karavanın olduğu 750 kilo altı olan karavanların birçoğundan hafif. Ki yani Almanya'da genelde O1 belgeli diye bir konu olmadığını bildiğim için bütün araçlar zaten O2 belgeli olduğu için biraz daha rahat çalışabiliyorlar. Şimdi bu karavan modeli 390 olsa bu karavanın ölçüsü 4 metre 5 santimdir. 405 santimdir bu karavanın uzunluğu. 390 onun modelinin uzunluğu. Peki bu adamlar, bu firma bu karavanı nasıl bu ağırlıkta tutmuşlar? Şimdi bu bir tam boy dolap. Burada içinde bizim tabi malzemelerimiz falan var. Biraz karışık. Kusura bakmayın. Bakın şu kalınlıkta bir tahta görüyorsunuz. Bu bir kavak kontra. Bir şey kavak kontra diyorlar bunları. Bir Almanca adı var da ne olduğunu bilmiyorum. Bu kapı o kadar hafif ki arkadaşlar. İnanamazsınız. Yani gerçekten inanamazsınız hafifliğine. Aynı şekilde tuvaletin kapısında da o vardır. Bakın ağırlığını. Ya aynı kalınlıktadır ve kapı inanılmaz hafif ve dayanıklıdır. Dolaplar aynı şekilde. Bu tarz konularla bu firmalar karavanın ağırlıklarını indirebiliyorlar. Ama bu da tabii otomatik olarak maliyet olarak sizlere geliyor. İyi bir mobilya karavanın fiyatında gerçekten yani 50-60 bin lira en azından şu anki kurlarla fiyat olarak fark ettirecektir size. Bunun garantisini veriyorum. Diğer taraftan tekrar ben ayağa kalktım. Şimdi şurası bizim mutfak tezgahı. Az önce çaydanlığı size göstermek için aldım. Bakın burada Dometik'in, bu bizim ocağımız. Bu Dometik marka bir ocak. Üçlüdür. Camlı bir şekilde kalkar. Şöyle bir üçlü ocak göreceksiniz. Şimdi bu ocakta size dikkatinizi çektirmek istediğim bir şeyler var. Bakın şuralarda vidalar var. Gördüğünüz gibi. Bu vidalar sayesinde bu buradan hareket etmiyor. Aynı şekilde bunlar şu aletlerde burada şu şekilde contalarla kaydırmazlarla sabitlenmiş durumda. O yüzden bu da çok minimal hareketler yapıyor. Bunun da üzerini kapattığınız zaman ocağınız hareket etmiyor yolculuk sırasında. Bu faktörlerden bir tanesi. Diğer taraftan bir şey daha. Bu çekmeceyi açtığımız zaman şurada gördüğünüz gibi bir gaz hattı görüyorsunuz. Ocağımın, buzdolabımın ve ısıtıcımın gaz hattı. Gördüğünüz gibi bakır hatla dolaşıyor ve kırılmalar olmadan çok net bir şekilde bu benim tüplüğüme doğru gidiyor. Giden bir bakır hattım var burada. Ve bu bakır hattın ekstradan şöyle bir durum var. Bir saniye tekrar ben şöyle yerleştireyim. Ben de koltuğuma geleyim. Bu bakır hattın ön kısmında gaz kesici devre var. Bu şu demek. Aracınız kaza yaptığı zaman, aracınıza bir şey geldiği zaman ya da dışarıdaki havalandırma ile ilgili sıkıntınız olduğu zaman karavan otomatik olarak bütün gazı kesiyor. Bakın bu güvenlik önleminin maliyetleri yüksek ama sizin ne kadar hayatınızı kurtaracağı ile ilgili konuları tahmin bile edemezsiniz. Yani yolculuk sırasında karavanınızın genel zaten öneri olarak karavandaki bütün gazları kapatıyoruz biz ama ola ki açık kaldı ya da buzdolabınız gazla çalışırken açık bıraktınız. Otomatik olarak bir
Allah korusun kaza durumunda gazınızı kesecektir ve başınıza bir şey gelmesini engelleyecek. Bu maliyeti arttıran konulardan bir tanesi. Şöyle bir durum olabilir. Karavanınız gaz sistemiyle hiçbir şekilde çalışmıyor olabilir. Sizin için hiçbir önemi yok. Ama çalışıyorsa sizin için önemli konulardan bir tanesi. Mesela bazı firmalarda genel olarak gazlı sistem, ısıtıcı vesaire gazlı çalışmayabiliyor. Burada da dikkat edeceğiniz konu şu. Tüplüğünüz karavanın dışında olmalı. Yani daha doğrusu iç alandan izole olması ve tüpün sızdırma durumunda karavanın içine girmemesini sağlayacak bir yapısı olması gerekiyor. Bu da elek olabilir. Bir nasıl diyeyim? Böyle ne denir o? Izgara olabilir. Bir şey olabilir. Bu şekilde gazda bir sızıntısı olursa o karavanın dışına çıkacaktır. Zaten karavanın içine girmeyecektir. Böylece Allah korusun gaz zehirlenmesinden kurtulursunuz. Bu da karavanın maliyetini arttıran şeylerden bir tanesi. İmkan dahilindeyse tabii bunları yönlendireceksiniz. Mesela diğer karavanın maliyetini arttıran konulardan bir tanesi, gene ben size alayım. Diğer karavanın maliyetini arttıran konulardan bir tanesi, bakın arkadaşlar. Bu görmeyen, bilmeyen arkadaşlar için göstereyim. Bu üçlü sistem denen buzdolabı. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane çalışma modu var. Şu an bizim buzdolabımız LPG ile çalışıyor. 12 volt ve akü ile ya da araç hareket ederken araçtan çektiği elektrikli ya da 220 voltla çalışan bir buzdolabı. Bu buzdolabı direkt olarak karavan için özel üretilmiş bir ekipman, bu buzdolapları. Ve maliyetleri karavanın maliyetini çok ciddi artıran şeyler. O yüzden bazı karavanların, bu verdiğim örnekler gibi bazı karavanların maliyetleri yüksektir arkadaşlar. O yüzden her gördüğünüz çekme karavan aynı değildir maliyet. Bunları size neden gösterdim? Karavan için üretilmiş ekipmanlara sahip karavanlar pahalıdır. Yani bu çok net bir şey. Bu yüzden yani 200 bin liraya karavan olmaz arkadaşlar. Yani şu anki fiyatlarla 200 bin lira ne kadar ediyor? 6 bin euro falan ediyor şu anki şartlarda. Yani olamaz arkadaşlar. Nasıl olabilir? Gerçekten firma kompakt bir ürün üretmiştir. Basit, daha karavandan ziyade camper box gibi bir şey üretmiştir. O olur. Ama her şey dahil bir karavan çok zor arkadaşlar. Yani bir yerden kısıtlaması gerekiyor. Neyden kısıtlayacak? Ocağı, normal ocak kullanacak. Bakır hat çekmeyecek karavana. Elektrik sistemini 12 voltla çalışan malzemeler kullanmayacak. Su sisteminde hidrofor kullanacak. Isıtıcıda ucuz bir Webasto kullanacak. Ve otomatik olarak fiyatı düşürmeye çalışacak. Ya da mobilyalarını kullanmayacak. Daha kötü mobilyalar kullanacak. Ağırlığa dikkat etmeyecek. Daha kötüsü şasisini, dingilini, çok kötü malzemeler kullanacak fiyatı düşürebilmek için. Yani kısacası ucuz etin yahnisi yenmez konusu burada çok önemli bir konuya denk geliyor. Kısacası toplamam gerekirse arkadaşlar, videoyu da çok da uzatmak istemiyorum. Bakacağınız başlıklar, bütçenizi tabii en tepeye koyaraktan aşağıya doğru dingiliniz, şasiniz, altyapınızın kalitesi, yalıtımın kalitesi, mobilyalarınızın ve camlarınızın kalitesi ve kullanılan karavan malzemesi standartında olacak malzemelerin kalitesi. Bunlara bakmanız gerekiyor. Ve en genel olarak da çok da genelleme yapacağım. Bütün genellemeler gibi hatalıdır diyebiliriz ama yani adını sanını bilmediğiniz markalardan bir süre uzak durun. Belki firma yeni üretime başlamıştır ve çok iyi karavanlar üretiyordur ama daha yenidir. Bu riski almayın. Karavan hem yolculuk sırasında güvenlik hem de size konfor verecek bir üründür. Bazen kamplarda ufacık bir şey bile sizin çok canınızı sıkabiliyor. O yüzden mümkün mertebe inceleyin, sık dokuyun. Kullanıcılardan farklı alternatif yorumlar alın. Özellikle imkan dahilinde ise eski kullanıcılarından, yani kullanmış satmış kişilerden yorumlar alın. Daha objektif yorumlar gelecektir büyük bir ihtimalle size. Ona göre hesap edin. Evet, bazı karavanlar fiyatlarından dolayı çok cazip gelebilir. Bazı karavanlar fiyatlarından dolayı çok kötü gelebilir. Ama hani her şeyin bir karşılığı vardır mantığından yola çıkarak ve bunu da verdiğim basit bilgilerle detaylandıraraktan incelerseniz eminim çok güzel karavan, bütçenize uygun çok güzel karavan alacaksınızdır. En azından bütçenizin içindeki en iyi karavan alacaksınızdır. Ve kamp hayatınız mutlu olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden inceleyin, sık dokuyun. Gördüğünüz ilk karavanı almayın. Kullanıcısı size ona gerek yok, buna gerek yok, şuna gerek yok diyebilir. Dinlemeyin. Kendiniz gidin.
bakın, detaylı bir şekilde araştırın, uzun uzun araştırmaya süre verin ve o karavanı ona göre karar verin. Diğer karavan hayatıyla ilgili konuları içeren karavanda teknik seriler videomuz var. Bu da o serinin içindedir. Bunun playlistine bakarsanız aşağıda açıklamalarda göreceksiniz. Bakarsanız orada mümkün mertebe size birçok soruyu cevaplamaya çalıştım. Orada hala cevabını bulamadığınız bir soru varsa lütfen hem yorum olarak yazabilirsiniz hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Konu gerçekten benim gözden kaçırdığım önemli bir konuysa da onunla ilgili bir video çekip size de teşekkür ederim. O zaman videoyu kapatmadan önce abone olup, videoyu beğendiyseniz abone olup aşağıya yorum yazarsanız, kendi fikirlerinizi belirtip bir de arkadaşlarınızla paylaşırsanız bize inanılmaz çok destek sağlamış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.